Pencereden kar geliyor, kar geliyor. Aman annem, gurbet bana zor geliyor. Çok şiddetli bir gürültüyle uyandık aslında. Böyle aşırı bir gürültü, bina sallanıyor, oda sallanıyor, ayağa kalktık duramıyoruz. Tabii işte o an itfaiyeciliğimiz ön plana çıktı. İşte eşime ve oğluma dedim ki yani kımıldamayın, yatağın yanında uzanmaya çalışın, ayağa kalkıp kaçmaya çalışmayın. Bunu sağladım hem eşime hem oğluma. Dedim dışarıya kesinlikle çıkmayacağız, depremin durmasını bekleyeceğiz. Yatağın yanında uygun bir pozisyonda kalalım. Daha sonrasında dışarıya çıkalım dedim. Tabii başta anlayamadım. Yani ciddi bir sarsıntı oldu. Dışarıda bir aydınlanma gördüğümü hatırlıyorum. Ve yarı uykuyla sonra tabii olayın ciddiyetinin farkına vardık. Çok ciddi bir deprem olduğunun farkına vardık. Başta şok anıyla açıkçası hareket edemedik. Olduğumuz yerde kaldık. Uzun sürdü. Hani insanın aklına her şey geliyor. Çocuklarınızı düşünüyorsunuz, ailenizi düşünüyorsunuz. Öyle bir gürültüyle, öyle bir ses, sallantı, bitmeyen bir sallantı. Yani bunun tarifi yok. Depremi her zaman yaşadık. Çok yoğun yaşadığımız zamanlar oldu. Elazığ Sevrice depreminde de çok korkmuştuk. Hepimiz korktuk, herkes korktu. Ama bu korkuyla anlatılacak bir şey değil. Bitmiyor, ara ara yavaşlıyor, ara ara hızlanıyor. Bina üstüne çökecek ve bir daha asla sevdiklerini göremeyeceksin hissiyatı çok kötü. Evdeki vitrinler, dolaplar, avize, her şey patır patır yere düşüyordu. Duvarlar patlıyordu, çatlıyordu, şey yapıyordu. Ben o yüzden yıkılabileceğini düşündüğüm için o çöktüğüm alandaki boşluktan nasıl çıkacağımın o an için kafamda şeylerini oluşturuyordu. Açıkçası ben Ankara yıkıldı sandım. Bir de uzun sürdü. Acaba biz de mi yıkılacağız sandım. Benim bina çok sallandı çünkü. Deprem biter bitmez hemen dışarı baktım ne durumda diye. Baktım her yer yerli yerinde duruyor. Ama dedim demek ki çok sıkıntılı bir deprem oldu dedim. Yani Ankara yıkılmadan ben bu kadar hissettiysem dedim yakınlarda çok şiddetli bir deprem oldu dedim. Biraz bekleyeyim nasılsa şimdi haberlere düşer dedim. Hakikaten bir 15-20 dakika sonra düşmeye başladı. Birçok şehri kapsayan Kahramanmaraş merkezli deprem diye. Bulunduğum odayla çocukların özellikle yeni doğan bebeğimizin olduğu odaya gitmek çok zor oldu. Bir duvardan bir duvara çarpa çarpa. Koridor da biraz uzun bir koridor. Çok uzun bir süreydi. Yani sanki zamanın geçmediği bir durumdu. Ayağa kalktım yani ne yapacağımı da şaşırdım. Her tarafta bütün babamın diğer odadaki kütüphaneler, camlar açılmış, kitaplar dökülmüş ve işte dökülüyordu. Tabii dışarıdan çok büyük bir gürültü. Yani o gürültüyü şöyle tarif edeyim size. Hani trenle yolculuk yaparken trenin tünele girdiğini ve pencerelerin açık iken size gelen o metal gürültü sesine benzer birebir aynı gürültü. Bir Malatya'dan o gürültü geliyor. Yani her taraftan böyle bir gürültü. Dışarıdan aldığım gürültü o. Böyle üçümüz birbirimize tutunmuşuz. Oğlum, eşim ve ben. Böyle tutunuyoruz ve sallanıyoruz. Büyük bir komodi var yatağın kenarında. İçi tamamen çamaşır dolu. Üstünde de televizyon var. Onun böyle yaprak gibi sallandığını hatırlıyorum. Televizyon da üstünde sallanıyor. İçimden diyorum ki ya kalkayım da televizyonu tutayım, kırılacak. Derken televizyon devriliyor. Bir onu hatırlıyorum böyle parça parça. Baktım deprem oluyor, ben çocuklar panik olmasın diye durur dedim belki. Dışarı çıkarak dedim, hanım kalktı, rahmetlik. Dedi Erol deprem oluyor dedi. Ben dedim ya aşkım dedim, biraz sakin ol, kelime-i şehadet getirek dedim.
İnşallah durur dedim, biz aşağı inerik dedi. Hızlandı. Biz hanımla tuttuk birbirimizi. Hanım dedi, oy çocuklar falan filan dedim, ya hanım dedim. Artık dedim bu gidik dedim, birbirimize hakkımızı helal edek. Dedi Erol hakkını helal et dedi. Dedim helal olsun dedim, sen de helal et aşkım dedim. O da etti. O an bu çocukların yanına koştu. Çocuk odasına. Kızların yattığı odaya koştu. Kızların yattığı odaya koştu, daha ben de koşam dedim. O an bina birden çöktü 6 saniyede. O kadar ki şiddetliydi, annem kapıdan kapıya vuruyordu böyle. Dilek'le aynı anda girdi, ben tabii hani soğukkanlı oldum bir anda. Dedim hani hangisinin yanına gideceğimi şaşırdım. Çünkü annem de şaşırdı hangi evladının yanına koşacağını. Sadece annemin kafasını böyle tuttuğunu ve biz ne yapacağız dediğini hatırlıyorum. O da diğer kardeşlerime koşmaya çalışıyordu işte, ama işte hani çok salladığı için savruluyordu hep. Soğukkanlılığımı korumaya çalışıyorum bir yandan, serin kanlı davranmaya çalışıyorum. Bir yandan bu depremin büyüklüğü nedir, ne değildir, şehirde ne oluyor? O an itfaiyeciliğimi ön plana çıkartmak istiyorum. Görevim gereği şehirde ne oluyor acaba? İşte insanların bizlere ihtiyacı olabilir düşüncesindeyim. Ama bir an önce dışarıya çıkmak istiyorum. Bir yandan bakıyorum depremin durmasın. Deprem o kadar uzun sürdü ki saniyeler sürdü, dakikalar sürdü. Sizler de biliyorsunuz. Şoförüm tutulmuştu, ağlıyordu. Çocuklarım diyordu sürekli, çocuklarım. Yollarda yavaş yavaş tıkanmaya, araçlar bir kuyruk oluşturmaya, benzinliklere ve amaçsızca dolaşmaya başlamıştı. Onu o halde görünce dedim ki tamam, yani kriz merkezine geçelim ama önce tamam sür, senin çocuklarına bir bakalım. Sonra gittik, o çocuklarını, eşini falan dışarı aldı. Geldi ama ağlaması geçmedi. Hep tutulmuştu, yani olmuştu artık, böyle aşırı derecede etkilenmişti. Beni valiliğe bırak dedim ona. Sonra sen çocukların yanına git dedim. Tabii çıktık ki dışarı mahşer. Bütün insanlar sokaklarda. Mezarlığa geldiğimizde insanlar kaçmış. Burası mevcut toplanma alanı olduğu için burası ana baba günü olmuştu. Malatya'da hayat bitti diye düşündüm ben o an. Hakikaten Malatya'da hayat bitmişti. Ağabeyimi aradım. Yani gel bunları götür diye. Çünkü eşime de şu ifadeyi kullandığımı iyi biliyorum. Benden birkaç ay ümidini kesti. Çünkü o kadar büyük bir sarsıntıydı ki. Yani durumu görünce bizim çok ciddi bir problemle karşı karşıya olduğumuzu ve ciddi bir sıkıntı yaşayacağımızın farkına vardık orada. Çocukları bıraktım orada o şekliyle, arabanın içerisinde. İkiz bebeklerle beraber. Çıkıp hastaneye gelmemiz 10 dakika sürdü. 10 dakika sonra hastanede eşim ve çocuklarımı güvenli bir alana yerleştirdikten sonra hemen acil servise geldik. Yani 4.30'u geçmemiştir benim şeye varmam, valiliğe, ki hiçbir araba yoktu. Hava karanlık, böyle aşağı doğru arabayla inerken o maviliğin içerisinden, tabi ışıklar tam sönmemiş, yani ışıklar yanıyor. Yeni caminin silüetini gördüm. Baktım kubbe düşmüş, minare düşmüş. Onu görünce dedim bu çok büyük bir olay dedim. Lapa lapa da kar yağıyor. Bembeyaz bir örtünün içinden şehre giriyorsunuz. Tabii çok anlaşılmıyordu ilk etapta depremin boyutu. Bazı binaların yıkıldığını görüyorsunuz. Şehir merkezine geldikçe yıkılan bina sayıları artmaya başladı. Çok hızlı bir şekilde, tahminim işte 4-17'de deprem oldu. Çok kısa sürede ben itfaiyeye geldim. Daha o depremin şokunu, ne olmuştur, nereler yıkıldı falan diye düşünmeye kalmadan polis tesislerinden arka arkaya canhıraş feryatlarla hatta anonslar başladı. Dışarıdaki polis ekipleri bulundukları yerlerde binaların yıkıldığını, binaların çöktüğünü, insanların feryat figan, işte orada enkazda kalan insanların feryat figan yardım istediklerine dair anonslar. Benim o an kafamda o kadar çok telsiz anonsunda çok yıkılan yer bildirilince ekiplerin, kurtarma ekiplerinin hepsinin yetişip yetişemeyeceği idi. 33 merkez. Emirlerinizi dinliyorum Sayın Müdürüm. Anlaşıldı. İleri tüm trafik personeli görev yerlerine alsın. Birazdan araçlardan ulaşım engeli olur ve herkes, tüm personeli de uyandırın. Uyuyan varsa
Herkes acil durum konumuna geçsin. Aslında efendim, bu Pırlanta Otel yanındaki binada bir şahsı kendi imkanlarımızla çıkardık. Beyanlarına göre çok sayıda vatandaş olduğunu belirtiyorlar. 538 merkez, Boztepe Caddesi'ndeki bir binada yıkılmış efendim. Tesisimi aldıktan sonra benim depremin büyüklüğünü de bilmiyorum ama bir anons çekmem lazım. İtfaiyecileri göreve çağırmam gerekiyor. Çünkü işte bizde 3 ayrı vardiya vardır, 3 ayrı ekip vardır. İtfaiyeciler 24 saat çalışır, 48 saat istirahatlidir ama o 48 saatlik zaman diliminde de yine şehirde olurlar, şehri terk etmezler. İtfaiye bir komuta. Bütün arkadaşları göreve çağıralım, acil. Bu büyüklükte bir depremde ilimizde inşallah olmamıştır dedik ama binlerce can kaybı, binlerce yapının da hasar gördüğü duygusu oluştu bende. Tabii bunun merkezinin neresi olduğunu ilk etapta bilmiyoruz. Nerelerin etkilendiğini bilmiyoruz. Malatya merkezli mi bir şeydi, başka bir şey miydi onu da henüz bilmiyoruz ilk dakikalarda. Bir taraftan da nerelerden takviye isteriz en yakınlardan. Acaba Elazığ'da etkilenmiş midir? Tunceli'de etkilenmiş midir? Sivas ya da Adıyaman, Bingöl etkilenmiş midir? Bize en yakın olan iller olarak. Diyarbakır etkilenmiş midir? Bunları düşünürken konunun çok büyük bir hadise olduğunu da öğrendikten sonra daha da tedirginlik yaşamaya başladım. İşte Adıyaman İtfaiye Müdürü Ali Bey beni aradı. Herkes zannediyor ki deprem. Biz de bilmiyoruz ki Adıyaman'da deprem var, Hatay'da deprem var, Maraş'ta deprem var, bilemiyoruz. Zannediyoruz ki sadece Malatya'da var. Depremin büyüklüğünü bilmiyoruz. Kaç tane bina yıkıldı, ne olacak? Telefonlar ilk önce ihbarlar bile gelmemeye başladı. Hani belli bir 10 dakika sonra, 5 dakika sonra insanlar biraz kendine geldikten sonra ihbarlar gelmeye başladı, yoğunlaşmaya başladı. Adıyaman İtfaiye Müdürümüz Ali Bey beni aradı. Mustafa abi acil bize yetişin, yardım edin diye. Şunu söyledim, ya Ali Müdürüm dedim. Adıyaman'da da mı deprem yaşandı dedim. Ne o konuşabildi ne ben konuşabildim. Bu arada da ben depremin merkez üssünün Malatya olduğunu zannediyorum. Biz 2020 depremi ile ölçüyoruz depremleri. 2020 depreminden çok daha büyük bir deprem oldu ortada. Merkez biz miyiz? Başka şehirler mi onu da bilmiyoruz. Dolayısıyla herhalde burada oldu diyoruz. Ve nerede daha büyük bir yerden bir haber var mı diye sağa sola bakıyoruz. İşte Polat'tan haber alamıyoruz. Doğanşehir yıkılmış vesaire. Bu tür bilgiler geliyor. O kaçan insanlar, kışın soğuğunda ekmek bulamayanlar, su bulamayanlar, sonrasında öğrendik ya Hakim Bey apartmanı 7. saniyede çökmüş, çöken binalardaki insanlar. Bir sonraki aşamada birkaç saat sonra o bağıran, haykıran, ağlayan, enkazın başında kıyamet koparan. Çünkü bizim şanssızlığımız bu bir deprem değil, deprem fırtınasıydı. Deprem fırtınası olunca tabii çok geniş bir alanda yapınca bazı sıkıntılar yaşanıyor mu? Yaşanıyor, yaşanmama ihtimali yok. Çok soğuk, aşırı tipi var. Toparlanmaya çalışıyoruz. Yollar kapalı, ulaştırmaya çalışıyoruz. O anda bütün gücümüzle jandarmayı falan sevk ettik. Erkenek, Kurucuova. Çünkü şehir merkezinde yıkım bilgileri geliyor, itfaiye onlara koşuyor. Ama biz hep şeyden korkuyoruz. Yani Erkenek'ten korkuyoruz. O andaki duygu oydu. İlk yarım saat falan. Sonra yavaş yavaş şeyleri öyle. İşte Hakim Bey apartmanı yıkıldı, Hayat sitesi yıkıldı. Bunlar gelmeye başladı. İnsanlar feveran ediyorlar. Onlara koşuyoruz. 23 yıl boyunca Hakim Bey apartmanında oturdum. O evden gelin olarak kapıda davul zurnalı olarak çıktım. Ablamlar oradalardı. Elazığ depremi yaşandığı zaman ben de o binadaydım. Ablamlarla birlikte o evde birbirimize sarıldık. Ablamlar sevgi korkma, korkma diye sesleri hala kulağımda. Şu anda bile her akşam rüyalarımda ablamları görüyorum. Abla korktunuz mu? Tek temennim abla inşallah korkmadınız da. Burayla hemen senin kadar süründüm. Baktım ki daha çıkış yok. Çıkış yönü yok. Öyle kaldım. Ondan sonra bağırdım. İşte beni kurtaran yok mu diye falan. Çocuklara bağırayım. Kıymet, Sabriye, Mevre, Elif. Çocuklarımı çağırayım. Bakayım ses yok. Sadece bu iki kızımdan ses duydum. Dilek'ten, İrem'den. O rahmetliklerde ses yok. Baktık bağırış falan çok. İlk önce bir annemgile seslendim. Yanımızdalardı çünkü onları savurmuş deprem. Ses yok. Sadece annemin böyle can veriş sesini duyduğum gibi oldu böyle 2 kere.
Kardeşlerimden hiç ses almadım ama sesini benzettiğim çok oldu enkaz altında. Çok kişi bağırıyordu. Herkes helallik falan istedi abi. Hepimiz salavat falan çektik. Babama seslendi. Baba dedim neredesin? Babam şokla beni yanına çağırıyordu. Dedi İrem ben burada tekim yanıma gel. İrem ben burada tekim yanıma gel. Dedim baba ben de enkaz altındayım. Annemgilin sesini duyuyorum. Birazdan bizi kurtaracaklar dedim. Ya ben dedim İrem nasılsın falan. Dilekten baba bizim yerimizde seninki nasıl dedim. Ben dedim annengilin yeri nasıl? Bunlar da annemgilin yeri iyi değilmiş ki benim psikolojim bozulmuyor. Annesi Gil zaten 1. depremde rahmetli olmuş. İşte biz 5 kardeştik. Toplam hepimiz vardık. Bir babam farklı odadaydı. Annem de babamın yanından koşarak geldi zaten bizi korumak amaçlı. Hepimiz yan yanaydık yani. Ben dileğin üstünde kapandığım için bizi bir yana savurdu. Onlar da zaten hani bulunduklarında 4'ü de yan yanaydı. Hanife ablama ulaştım. Abla dedim, Gülen ablamla Fatma ablama ulaşamadım. Sevgi dedi, bina yıkıldı. Bina yıkıldı dedi. Gel dedi, onları çıkartacağız. Abla dedim. Sesimi çıkartamadım. Hiç ağlayamadım, bağıramadım. Küçük çocuğum kucağımdaydı. Eşim arabayı bir yere çarpmasın o korkuyla. O şeyde sadece abla gelip sizi çıkartacağım diye içimden dualarla. Ölüm haberini duymak istemiyorum dedim çünkü ölümü yakıştırmıyordum hiçbirine. Sonra dayım aldı bizi hastaneye götürdü. İğne vurdular. Sonra götürdüler bizi tekrardan yengemgilin yanına. Sabah oldu babam şehir mezarlığındaydı. Bizi de aldılar oraya götürdüler öyle. Ablam teşhis etti. Biz girmedik. 1. gün umut vardı, 2. gün umut vardı, 3. gün umut vardı, 4. gün artık yok dedim, Sevgi dedim. Sadece dedim, inşallah hiçbir şey hissetmemişlerdir ve inşallah yan yana değillerdir dedim. Birbirlerinin ölümünü görmesinler dedim. Ben de çıkınca dedim ki anneniz nerede dedim bu çocuklara, Sabriye nerede, nerede, Mevre nerede, Elif nerede dedim. Dediler ki baba onlar hastanede. Ben ilk çıkışta zaten onları sordum. Dedim onlar ne oldu çıktı mı dedim. Dedi ha çıktı dedi. Beni araştırmaya götürdüler. Ben artık orada kaldım. Sonra geldi dediler ki 4'de rahmetli olmuş. Ben artık orada kendimi kaybettim. 4'de rahmetli olmuş gitmiş. Cenab-ı Allah böyle bir acıyı daha göstermesin Rabbim ne bileyim. Daha şey etmesin. Büyük bir acı yaşadık. Ben onu çok seviyordum. Hep zorlandığımda yanımdaydı. Elif biz okuldan gelince camdan beklerdi. Annem camdan el sallardı her defasında biz dışarı çıktığımızda. Arayan soran olurdu onlar sağken. Şimdi kimse aramıyor. Babam arıyor. Ama hani diğerlerinin eksikliğini tabii ki hissediyoruz. Anne çok farklı. Oğlum seslendi. Baba dedi apartman çökmüş dedi. Ben hala olayın farkında değilim. Ne apartmanı oğlum dedim. Bağırıyorum ona merdiven boşluğundan. Ahmet amcanın apartmanı dedi. Öyle dedi. Dünyam başından aşağı yakıldı. Ahmet dediğim arkadaşım benim 40 yıllık arkadaşım. Çocukluktan beri. Yan komşumuzdu. Aynı ekmeği yedik, aynı sudan içtik. Ben bu şekil boş boş gidiyorum enkaza doğru. Ahmet Ahmet diye bağırıyorum ama sanki bütün mahalle benim sesimi duyuyormuş gibi hissediyorum. İyi hissetmiyorum çünkü kendimi. Hala konuşmuyorum. Bizim Afet Yönetim Merkezi ve Müdahale Şube Müdürümüzü eşi ve kızıyla birlikte 2. depremde kaybettik. Ancak biz bu kaybı 2. günü öğrenebildik. Ara verelim. Depremden bu tarafa ilk defa alıyorum, size rast geldi. Annenin kolu çocuğun üzerinde çıktı. Babanın kolu çocuğun üzerinde çıktı. Yani çocuğunu korumak için anne baba kendisini siper etmiş. Üstüne yatmış.
Yıkama esnasında biz bunları ayıramıyoruz. Bazı cenazeler kucak kucağa geldi. Ve defin ettik. Aile geldi. Biz bunları yıkarken dedik ki ayrı ayrı defnedeceğiz. Aile dedi yok. Bunlar enkazla beraber çıktılar. Biz bunları aynı mezara koyacağız. Aynı mezara koyduğumuz cenazeler var. Baba oğul, anne kız. Allah bir daha böyle bir afet ne bize ne bir başkasına yaşatmasın. Biz yaşadık ama başkası yaşamasın. Bazen bir çocuk çıkarılıyor, bazen bir yaşlı, bazen bir genç. Küçük kıyamet gibi. Bir kız çocuğu 12 yaşında, kimse yok başka. Yani o rahmetlinin eşi ya da başka kimse yok orada. 12 yaşındaki çocuğa siz baban öldü diyeceksiniz. Hani nasıl denir? Bir durakladım, bir durdum yani nasıl diyeceğim ben bu çocuğa yani bu ağlıyor orada. Ama çocuk da şokta tabii. Hani onun o durumu vardı. Yanına gittim yani evladım. Kızım işte böyle böyle baban biraz durumu sıkıntılı. Böyle böyle dedim. Ben anladım amca dedi. Bazı şeyler anlatmaya çalışıyoruz ama kelimeler ne kadar kifayet ediyor, ne kadar duygularımıza tercüman oluyor. Ve siz bunu anlatırken hani o acilin içerisinde o kadar büyük bir koşturma, o kadar büyük bir telaş var ki çok içerisinde basit bir olay. Sizin o çocukla yaşadığınız bir ilişki. Zor bir olay, kötü bir olay. Ama yapmak zorundasınız çünkü siz bir makamı temsil ediyorsunuz, bir görevi temsil ediyorsunuz. Siz ayakta durmak zorundasınız. İkinci deprem bizi yerle bir etti. Tamamıyla çaresizlik. Yani gözlerimizin önünde binalar yıkıldı. İnsanlar dışarıya kaçıştı. Başta herkes kendi çocuğunun, ailesinin derdine düştü. Tamamıyla kaotik bir ortam meydana geldi. Ve şunu hatırlıyorum, acilin önünde beklerken insanlar kaçtı. Bizler de can havliyle dışarı çıktık ama o çaresizlik ve ne yapacağımızı bilmeden yere çöküp ağladığımı hatırlıyorum. Deprem başlayınca ciddi bir panik havası oldu. Acilin tomografisinin hemen yanındaydık. Yani insanlar hastalarını alıp kaçmak isteyen insanlar, hastaları bırakanlar bir şekilde insanlar kapının önüne çıktı. Tabii orada camlı bir bölge olduğu için yolun karşısında o yıkılan binaları da görüyorduk. Binaların 3-4 tanesinin gözümüzün önünde yıkıldığını gördük. Kapının önüne çıktık. Bir de bir kar yağışı ve fırtına vardı. Çıkan personel işte tabii bunların insanların da eşleri, çoluk çocukları var. Kimi annem babam diyor, kimi evladım diyor, kimi eşim diyor, kimi kardeşim diyor. Yani bir ümitsizlik anıydı. İnsanın hani çaresiz kaldığı anlar vardır ya. Yani bir şey ne yapacağını bilemezsin. Bir kenara çöktüm oraya. Sağ olsun orada başhekim Allah bir feraset verdi yani. Hadi arkadaşlar hep beraber deyince Rabbim bir güç verdi. İçeri girdik tekrar biz. Deprem durdu. Girmemiz de gerekiyordu çünkü siz ekip başı olarak girmezseniz ekibi sokmanız zor olur. Hadi aslanlarım, hadi arkadaşlar, hadi dostlar. Acil içerisinde ciddi bir hasta, cenazeler yığılmaya başladı. Ama bir yandan da personelimiz korkuyla dışarı çıktı. Ve ilk yaptığım şey içeriye girip işte cenazeleri bir yere toplamaktı. Arkadaşlarımıza destek olmaktı. Daha sonra tabii baktık yani bunu bir şekilde kaldıracağız. Mecbur müdahale edeceğiz. Bizlerin sağlam ayakta durması lazım. Ve ailelerimizin, çocuklarımızın iyi, emin ellerde olduğunu haberini alınca hemen işimize tekrar koymaya başladık.
Sonra sedyelerin dolmaya başladığını gördük. Tabii yani bir hastanenin ya da bir ilin morg kapasitesi bu felaketi kaldıracak kadar fazla olamaz. Hiçbir yerde olamaz ki olması da çok doğaldır. Her türlü olağanüstü şartın bile üzerinde bir durumdu. Yani başhekimle beraber bizim bir şekilde o sedyeleri boşaltmamız lazımdı. Yeni yaralılar geliyordu. Yani o cenazelere uygun bir alan bulmamız lazımdı. 2 tane personel alıp biz o cenazeleri torbaladık. Enkaz üzerindeyken ikinci depremi yaşadım. Tam enkazdan indim. Böyle caddede, asfaltta, yani böyle o asfalt kalkıyor, iniyor. Sanki böyle o an asfalt yarılacak, hepimiz o asfaltın içine gireceğiz. Öyle bir şey vardı, öyle bir büyük depremdi. İşte şeye doğru geldim, konferans salonunu az geçtim, Sağlık Caddesi'nin köşesine. Sağlık Caddesi'nin köşesinden bakıyorum aşağıya doğru, Sağlık Caddesi'ne doğru. Binalar patır 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 dökülüyor. Mehmet Buruk Caddesi aşağı tarafa bakıyorum, binalar dökülüyor. Dedim ki eyvah, eyvah. Yani canlı yayın esnasında tamamına yakalanıyoruz. Ben stüdyoda sallanıyorum. Bizim arkadaşlarımız, tabii herkes can derdinde. Kimisi eşini getirmiş, kimisi çocuğunu getirmiş. Herkes aşağıya koşuyor. Kapı kilitlendiği için çıkamıyorum. Burak Altun olmasa zaten asla çıkamazdım. Kapı kilitlendiği için açamıyorum. Yerde debeleniyorum hala. Ayağa kalkmak mümkün değil. Bitti dedim, yani ben burada öleceğim. Öleceğim yani, öleceğim de enkazın altında kalmayayım. Keşke ölsem. Hem sallanıyoruz, hem oradan ekrandan görüyorum ben. İnsanlar bağırıyor. O sesi ben duyuyorum çünkü. Bir yandan onu duyuyorum, bağırıyorum, çığlık atıyorum. O sırada ne oluyormuş biliyor musunuz? Beni en çok üzen şey o. Ankara'da kızım RTV canlı olarak izliyor. Ve televizyonu açtım, anne seni izliyorum diyor. Bir anda sen bağırmaya başladın diyor. Bir anda bağırmaya başladın ve ekran karardı. Ve bana dakikalarca ulaşamıyor. Yani çok kötüydü. Sallamaya başladığında açıkçası artçı olacağı için çok fazla tepki göstermedim. Ama gittikçe artması beni çok şaşırttı. Yani bir an için şöyle bir şeye kapıldım o anda. Yani saniyeler içinde. Tamam dedim yani artık yer yarılacak. Hepimiz içine gireceğiz ve bu konu kapanacak. O izlenime kapıldım. Çünkü böyle bir şey hayatım boyunca hiç duymamıştım. Bir depremin üzerine böylesi bir deprem. İkinci deprem bizi çok daha fazla etkiledi. Çok daha fazla salladı. İlk depremde hiç o acizliği hissetmedik biz. Biz yönetiyorduk yani. İlk depremde her şeye hakimdik. Ona işte sen şuraya git, sen buraya git filan. İlk deprem altından kalkacağımız büyüklükteydi bizim açımızdan, Malatya açısından. Ama ikincide biz naçar kaldık. İşte o çaresizlik, o boynu büküklük, o ne oluyoruz artık, yolun sonu dediğimizi biz ikinci depremde yaşadık. Farkında değiliz vaktin filan. Tabii yerel yöneticilere ulaşmaya çalışıyoruz. Vilayette bir toplantının olduğunu, bazı milletvekilleri, daire müdürlerinin, dönemin valisi, belediye başkanlığında vilayette olduğunu filan öğreniyoruz. Onları ekliyorum haberlere. Ondan sonra tekrar bir sarsılmaya başladık. Yine aynı şekilde böyle bir hızlı. Ondan sonra o çok büyük, ilkini görünce o da çok büyük böyle bir sarsıntı olmaya başlayınca hemen kalktım. Babam bürodaydı bu sefer. Babamın yanına doğru yürüdüm. Yaşlı tabii, o böyle şaşkın bir şekilde yani sallanıyor sandalyesinde, koltuğunda. O izlemeye kalk, baba kalk dedim ama biraz acele etmesi için, baba hani telaşla falan söylüyorum binadan çıkarmak için babamı. Baktım ya yani çok fazla ağır hareket etmiyor. Babam biraz da fazla tevekkül sahibi bir insandır. Oğlum nereye gidelim dedi ya. Allah'ın afatı dedi. Nereye gitsek gelir bizi bulur dedi filan, acele etme anlamında söyledi. Tabi babamı alıp da o kitaplarının arasından, bürosunu bilen bilir, çok yoğundur. Her tarafta kitap vardır. Yolları kesik, koltukların altı üstü kenarı. Böyle bir şey. Oradan işte çıkarıp kapıya getirinceye kadar ikinci depremde durdu. Makam koltuğunda Sayın Bakanımız oturuyor. Ben de onun hemen yanına bir sandalye çektim. Şöyle de bir sehpam var. Sehpa önümde. Notlarım var, telefonlarım var. Arıyorum, not alıyorum. İşte asıl hedefimiz her enkazın, her yıkımın başına kaç ekip koyduk, kaç makine koyduk. O andaki olayımız o. Bütün mücadelemiz onunla. Telefon arıyorum, şuradaki ekip çalışıyor mu, şu nasıl, bu nasıl, kaç kişi var? İşte kürek lazım,
işte kazma lazım, kırıcı lazım, kırıcı gönder vesaire, bu tür işlerle uğraşıyoruz. Devamlı da sallanıyoruz yani. Artçı diye işimizden vazgeçmiyoruz, kafamızı kaldırmıyoruz. Fakat işte o 13, 24 gelince onun başka bir şey oldu hemen anlaşıldı zaten. Yani böyle alttan gelen bir uğultuyla beraber geldi ve vurmaya başlayınca zaten anında kalabalık içerisi insanlar odayı terk etmeye başladılar hızlıca. Ben yerimden kalkmadım. Böyle bir şey bildiğimden değil yani. Böyle bir an kaldım. Böyle insanların yaptıklarına bakıyorum. İnsanlar hızla odayı terk ediyorlar. Duvarlarda gözümün önünde çıtır 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 yere doğru dökülmeye başladı. Baktım deprem uzuyor. 76 saniye falan sürdü galiba ikincisi. O sırada bir salvo yaptı deprem. Çünkü biliyorsunuz o bir dalga geldi, şöyle hafifledi, sonra bir daha vurdu. Tam o salvoda çıktık biz. Tam salvo yaparken çıktık, bir daha şiddetli vurdu. O bizim bulunduğumuz yerler çökmüş yani, o toplantı odası falan. Toplantı yaptığımız yer o deprem sırasında çöktü. Ama işte orada Allah koruyor. Biz o toplantı odasına değil de yandaki odaya girmiş olduğumuz için biz çok ufak sırıklarla atlattık o şeyi. Bu kamerayla ben bir arada kalmıştım, sıfırdaydım. Elimi belirdim, daha dönemedim. Şu an ağzı kuyulu. Birinci depremden elimi şöyle kaldırdım, tavana değdi yani zor değdi. Böyle düzeliydim birinci depremde. İkinci deprem olduğu için zaten ben sıfırdan uzandım. Dedim artık gittik dedim. Bina sallanıyor, hır. Ben aşağı ineyim böyle eleyerek. Ben aşağı ineyim. Tam böyle sıfırdan kaldım. Yani 4 parmak kaldı ki üzerime bine. Tavan. Kapıya indim, yeniden başladı. Bazıları diyor zaten, 3 deprem oldu diyor. Ben ona katılıyorum. İkinci depremin içinde bir deprem daha vardı. Dışarı çıkıyorsunuz, çıktığınız zaman her yerde çığlık, yani film senaryosu gibi oluyor zaten. Patır patır binalar çöküyor. Hepsi aynı anda da çökmüyor. Yani şuraya bakıyorsunuz bir bina çöküyor. 5 saniye sonra yandaki bina çöküyor. Ama toz toprak her tarafı yayılıyor. Arkanızı dönüyorsunuz. İnsanlar oraya kaçıyor, orası çöküyor, bir tarafa kaçıyor, bir tarafa çöküyor. Tabii daha kötüsü enkazın altında kalmak ama o enkazın nasıl oluştuğunu gözünüzde görüyorsunuz. Yani teker teker çöküyor. O mahallenin olduğu meydanı düşünün. Filmlerde Lego nasıl çöker? Lego çöker gibi tek tek çökmeye başladı binalar. Ta o sırada valiliğin önüne inmiştim ben. Valinin önüne indim ki tekrar başladı. Tabii orası tam bir mahşer yeri. İnsanlar bağırıyor, araçların korna sesleri, sağıma bakıyorum, binaların yıkıldığını gözümün önünde görüyorum. Soluma bakıyorum, bazı binalar yıkılıyor. Öne doğru insan ister istemez binadan kaçayım diye öne doğru hamle yapıyor. Arkadaşlar diyorlar ki bu binanın altı boş. Gerçekten Kuyumcular Çarşısı'nın üstü oluyor orası. Ve şöyle baktığım zaman o zeminin böyle kalp atışı gibi yükselip düştüğünü gördüm. Bu sefer o Emekliler Parkı'na doğru yürümeye başladık. Orada da ağaçlar böyle gidiyor geliyor. Ağaçlar devrilecek diyorlar. Yeryüzüne sığmıyorsunuz. Yani o kıyameti orada gerçekten insan yaşıyor. Orada acizliğinizi görüyorsunuz. İşte orada eşim ve çocuklarımı düşündüm yani ne yapıyorlar dedim. Onlar da evdeydiler. Yaklaşık 2000 tane bina yıkılmış o an. 5500, 5000, 6000 tane bina acil yıkılacak konuma gelmiş. 30.000 tane binam da ağır hasarlı. Düşünün yani bu deprem akşam olsaydı, bir günün sonrasının gecesinde olsaydı, ölüm sayısını düşünün. Yaklaşık 1300 tane vatandaşımız hayatını kaybetti sadece Malatya'da. Öyle bir durumda on binler, binlerce insanlar belki hayatını kaybedecekti. Bizim bütün yol bağlantılarımız kapanmıştı. Yani viyadüklerde çökmeler olmuştu, yollarda çökmeler olmuştu. Bizim bir tek Elazığ'la bağlantımız vardı. Bir de bölgeye gelen bütün yollar, işte değil mi, o gün inanılmaz bir kar yağışı vardı bölgede. Yollar kapalıydı yani ulaşılamıyordu. Yani bizim tek bağlantımız Elazığ'dı. Elazığ'da biliyorsunuz normalde 1 saatlik yol, 4 saatte araçlar ancak gelmeyi başarıyordu. Yani öyle bir sıkıntılı bir konumuz vardı. Diğer şehirlerle ilgili yolların tamamı ya viyadükler çökmüştü ya yollar çökmüştü, kapalıydı. Yani öyle bir sıkıntımız vardı. Fotoğraf felaket yani. Yani onu Allah kimsenin başına vermesin. Onu izah edemiyorum ben. Şöyle haberler geliyor ve bunlar 1-2 saat içerisinde gelen telefon akışları şöyle. Ekiplerin üzerine bina devrildi. Enkaz altında kalan kurtarma ekiplerimiz var.
Ve bu telefondan ya da telsizden bağırarak geliyor. Bağırıyorlar. Ekipler enkaz altında. Kurtarma ekipleri şu anda enkaz altında. Telefon geliyor, Tohma Köprüsü yıkıldı. Telefon geliyor, Erkenek tünelleri yıkıldı. Telefon geliyor, Sultan Suyu Barajı patladı. Telefon geliyor, cezaevi isyan çıktı, çatışma çıktı, ölüler var. Bunların hepsi 2 saatin içinde oldu, 2-3 saatin içinde. Yani bunu böyle anlatamıyorum size. Yani böyle nasıl diyeyim size? Bundan daha ağır bir sınanma düşünemem ben. Ve bütün bunlarla mücadele ediyorsunuz. İlk saatler hep böyleydi. 460 enkazda arama kurtarma çalışması yapmanız gerekiyor. Sizin toplamda 76 personeliniz var AFAD olarak. 76'sının 76'sına da ilk saatlerde ulaşıp ne kadarının canlı ve görev yapabilecek durumda olduğunu bilmiyorsunuz. Diğer illerden gelmesi düşünülen, planlanan takviyelerde de yoğun kış şartları ve hava muhalefetiyle ilk etapta ciddi bir destek alamıyorsunuz. Bir kez daha şunu yaşadım. İnsanoğlunun acziyeti, ne kadar teknolojiye sahip olursanız olun, ne kadar donanımlı ve kalifiye insan gücüne sahip olursanız olun, her şeyi öngöremediğiniz ve her duruma hazır olamayacağınız için bu acziyeti tabiri caizse iliklerime kadar yaşadım. Ama ilk gün bizim Türkiye'nin kalanıyla ilişkimiz kesildi. Büyük bir tipi var, inanılmaz bir soğuk var. Bizim karla mücadele ekibimizle beraber piste çıktık. Pistin üzeri komple karla kaplı. Bir yandan 3 tane kar mücadele aracımız temizliyor. Pisti açık tutmanın yanı sıra pistte herhangi bir hasar oluşup oluşmadığını kontrol etmeye çalışıyoruz ama öyle bir tipi, öyle bir kar yağışı var ki pisti 3 araç temizliyor. Biz arkalarından pistin herhangi bir hasar alıp almadığını kontrol ederken dahi ciddi anlamda zorlandık. İşte bir gün önce 5 Şubat'ta çok müthiş bir şekilde kar yağışı başladı. Sabahlara kadar durmayan, üzerine bir de depremden sonra da kar şiddetini artırmış. O kadar soğuk ki eksi 22 derecede, açık söylüyorum, eksi 22 derecede arama kurtarma çalışması yapıyoruz. Bir nevi şehrin kaderi o pistin açık kalmasına bağlıydı. İnsani yardım uçuşlarının gelebilmesi adına Adana'nın ve Malatya Havalimanı'nın insani yardım uçuşları için üs olarak kullanılacağı bilgisi geldi. Dünyanın dört bir yanından yardım malzemelerinin, yardım ekiplerinin gelebilmesi adına bu hayati bir öneme sahipti. Çalışma arkadaşlarımızın gayretiyle hamdolsun bunu başardık. Pistimizi hiç kapatmadan deprem boyunca, bu süreç boyunca açık tuttuk. O ilk anlarda ister zengin, ister fakir olsun herkesin bir bardak suya, içecek bir sıcak çorbaya, işte o soğukta bir battaniyeye veya bir kıyafete herkesin ihtiyacının aynı olduğu bir an yaşadık o ilk günler. İkinci gün gece şu pet bardaklardan yarım bardak bir çorba getirdiler. Nereden getirdilerse. O ana doğru tam. Düşünün 2 tane bakan var. Vali var, vekiller var. Yiyecek hiçbir şey yok. Ekmek yok. Yarım bardak çorbaya mutlu olduk. Bu insanlar devlet yönetiyor. Ama acizsin. Hadi bu ekmeği de ye. 25 gün sonra çocuklarımı gördüm. Yani ikiz bebeğim vardı, 5 aylıktı. Ve ilk defa bir kız çocuğum oldu. Çocuklarımı 25 gün sonra gördüm. Kızımın hala o görüntüsü gözlerimin önünden gitmiyor. Oğlum da kızım da hasta gönderdim ve bir baba için bence çok acı bir durum. Ve yarını bilmeden gönderdim. Ne olacağını bilmeden gönderdim. Önümüzde büyük bir enkaz vardı. Gidemeyeceğimi biliyordum. Onlardan ne kadar uzak kalacağımı tahmin bile edemiyordum. Ve çocuklarımı dediğim gibi 1 ay görmedim. Kaldım burada süre içerisinde hep hastanedeydim. Hastanede yattık kalktık. 6 ay sonra çocuklarımı Malatya'ya getirip ve eve yerleşebildim. En fazla bir ayda biz de 9 kişi kaybettik Malatya'da. Soy ismi Kasap olan bir ailemiz. Rahmetlinin kızla benim kızımın sırrı arkadaşı.
Ben çocuklarımı 4. gün Ankara'ya gönderdim. 4 ay sonra kızımı getirdiğinde kızım arkadaşının mezarının başında hüngür hüngür ağladı. Şehir mezarlığında bayramın 1. günü Malatya Şehir Mezarlığı'na ben de gittim. Orada depremden vefat eden işte binlerce insanımız, evladımız orada bir sıra vaziyette dizilmiş mezarlıklar. Her birinin başında insanlar bulunuyor, ağlıyorlar. Bazıları da küçük mezarlar, bebekler, çocuklar. O beni çok içimi parçalatmıştı. İlk ne zaman ağladın? Yani onu gece yalnızken yapacaksın çünkü şimdi oranın koordinatörü sizsiniz. Bütün gözler size bakıyor. Siz güçsüz olursanız şehir çöker. Yani çok dimdik, sert duruyorsunuz orada. Gece kendi kendinize ağlarsanız ağlıyorsunuz. Yani başka türlü olmaz. Ama evladını kaybedenler, anasını babasını kaybedenler sıkıntılı bir süreç. Ramazan bayramında ağladım biliyor musunuz? Eşim, çocuklarım 2. gün gelmişti. Bayramın 1. günüydü ağladım. Biz duygumuzu hala yaşayamadık, onu söyleyeyim ben size. Biz hala ne yaşadığımızı, nasıl patlayacağımızı bilmiyorum. Çünkü biz o kadar öyle bir moda girmiştik ki tamamen işte arama, kurtarma, vatandaşlara yardım. Ondan sonra yoğun bir yaz dönemi, yangınlar arttı, çadırlar kuruluyor, konteynerler kuruluyor. Bir yandan o yangınlar, kış şartları, yani inan gözümüzü açamadık. Bazen şey diyorlar, abartmayın, normalinize dönün. Normale dönmek diye bir şey yok. Yani bizim normalimiz artık hiçbir zaman olmayacak gibi geliyor bana. Çünkü en ufak sallantıda, hatta birisi masayı ayağıyla vurduğunda, birisi herhangi bir yeri salladığında ya da herhangi bir şeyde çok büyük tepkiler vermeye başladık. Türk vatandaşının gücünü orada gördüm. Yani şey yapmıyor vatandaş, hani gidip de size isyan etmiyor. Durumunu kabulleniyor. Tamam bakalım buradasın diyor. Şunlar var, ne kadarını yapabilirsek diyor. Yani herkes, hatta elindekini paylaşan da gördüm, evini açan da gördüm. Ama sonuçta herkes birbirine destek oldu. Zaten başka türlü kalkamazdı Türkiye. Yani bu sadece devletin gücüyle çözülebilecek bir şey değil. 11 şehirde toplamda 17 şehirde istedildi biliyorsunuz. Çok etkileşi yıkılan konut vardı. Yani devlet var gücüyle ne varsa indirmeye çalışıyor zaten. Türkiye'nin geleceğine dair insan yapımızın geldiği nokta itibarıyla bir takım umutlarımı kaybetmişken depremde yaşadığımız insanlık ilişkileri ve insanlığa dair bağlantılar biz de yaşadık, bir sürü insanla yaşadı. O tekrar benim bu ülkeyle ilgili, insanıyla ilgili umutlarımı yeşertti. Hanım rahmetlik dedi ki Erol dedi bir ev al da dedi. Daha ben senden bir şey istemiyorum dedi. Dedim tamam aşkım ev alırız dedim. Dedim çocuk tarlayı dedim 1 trilyona vermeyek de 600'e verek dedi. Tarlayı 600 saydık, 200 de kredi çektim, eve aldım, 2 ay oturduk içinde. Evin içinde 2 ay oturduk abi. Ev almamışım, çocuklarıma mezar almışım. Ben bilmiyorum işi. Malatya'nın karşısında ölen Malatya'nın karşısında sular akar çarşısında anan ölen öksüz oğlum öksüz oğlunu vurmuşlar ölen öksüz oğlunu vurmuşlar Ötürgenin karşısında anan ölen öksüz oğlum anan ölen öksüz oğlum bacın ölen yetim oğlum anan ölen öksüz oğlum